Teknoloji ve Bitcoin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda hem piyasaya yeni başlayanlar için hem de hiçbir araştırma yapmadan piyasaya atılan arkadaşlar için alım satım konusunda yardımcı olabileceğini düşündüğüm dalgalı alım satım stratejisinden bahsedeceğim. Ama öncelikle dediğim gibi piyasaya yeni başlayanlar arkadaşlar için komisyon indirim fırsatlarından yararlanmalarını sağlayacak elimde iki tane kod var. Bir spot piyasası için, bir de vadeli işlemler için arkadaşlar. Elimde bulunan kod spot piyasasında ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanmanızı sağlıyor. Şöyle göstereyim. İlk başta ben size kodu göstereyim arkadaşlar. Her videomun açıklama kısmında paylaşıyorum kodu. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Mesela şu videoma geldim. Hemen durduralım ses çıkmadan. Tamam. Şimdi böyle açıklama kısmında geldiğiniz gibi indirimli direkt kayıt linki ve spot piyasa linki burada bulabilirsiniz. Bu vadeli işlemler için %10 komisyon indirimi sağlıyor ve sadece ilk ay için geçerli. Maalesef Binance'te alabileceğiniz maksimum vadeli işlemler komisyon indirimi budur arkadaşlar. %10 şeklinde ve ilk ay için geçerli. Ama spot piyasasında ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Bu komisyon indirimli arkadaşlar alım satım yaparken, para dönüştürürken o ödediğimiz komisyonlarda indirim sağlıyor. Alım satım yaparken alacağımız coin'de indirim sağlamıyor yani. Orada yanlış şeye kapılmayın. Spot piyasası dediğimiz gibi burası zaten. Burada yapacağımız işlemlerde %20 komisyon indirimi, ekstra üzerine elinizde BNB bulundurursanız %25 daha bir komisyon indirimi sağlıyor arkadaşlar. Yani totalde %40'lık bir komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz spot piyasasında. Vadeli işlemler için de dediğim gibi sadece ilk ay için geçerliydi. %10 komisyon indirimi oradan alıyorsunuz. %10 da şeyden alıyorsunuz. Yine elinizde BNB bulundurursanız, bakın komisyonlar için BNB kullandığı %10 indirim yazıyor zaten. Kullanırsanız buradan da herhalde ortalama %15 ile %17 arasında bir komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Vadeli işlemler için özellikle çok ve çok önemli bu komisyon indirimi. Umarım faydalanırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi videolarımın açıklama kısmından buna ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi arkadaşlar dalgalı alım satım nedir, bundan bahsedeyim hemen. Dalgalı alım satım kısa ve orta vadede ortaya çıkan fiyat hareketlerini yakalamaya çalışan bir alım satım stratejisidir. Dalgalı alım satım yapanlar birkaç günden birkaç haftaya kadar süren piyasa dalgalanmalarını yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani ben de genelde bunu kullanıyorum. Dalgalı alım satım stratejisinde böyle piyasada büyük iniş çıkışlar oluyor. Mesela şöyle göstereyim. Buradan nereye gelelim? Bir haftalığa gelelim mesela. Bir haftalıkta mesela üzerine tıkladığımızda burada açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatları görebiliyorsunuz. Bak kaçtan açılmış? 13.752'den açılmış. Kaçtan kapanmış? 15.473. Bunun arasında 16.000'e kadar çıkmış neredeyse. 13.000'e kadar da düştüğü olmuş. Yani 700 dolarlık bir aşağı, 1720 dolarlık da yukarı doğru bir çıkışı olmuş hafta açılış fiyatından. Böyle büyük fırsatları yakalamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Destek ve direnç noktalarını analiz ederek farklı teknik analizler kullanarak ya da tamamen içgüdüsel olarak, psikolojik olarak bu noktalara belirleyip alım satım yapmaya çalışma stratejisidir dalgalı alım satım şeyi. Bunun aksine mesela bazen düz bir çizgide ilerleyebiliyor. Mesela şu son zamanlara değil de aylığa bakalım. Mesela aylıkta şu ayda mesela düz yatay ilerlemiş. Ne çok yukarı çıkmış ne çok aşağı düşmüş. Böyle bir durumlarda da dalgalı alım satım stratejisi işe yaramayacaktır. Çünkü yukarı yönlü aşağı yönlü pek fazla bir hareket yok. Buradan bir kar elde edemeyeceksinizdir. Bunları bilmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar dalgalı alım satım yapanlar nasıl para kazanır, bunlardan bahsedeyim. Az önce söylediğim gibi dalgalı alım satım yapanlar birkaç günden birkaç haftaya varan fiyat dalgalanmalarını yakalamaya çalışır. Dolayısıyla bu kişiler günlük al sat yapanlardan daha uzun süre, uzun vadeli işlem yapanlardan da daha kısa süre pozisyonlarını ellerinde tutarlar. Günlük al sat yapanlar kadar olmasa da teknik ve temel analiz kullanabilirler. Zaten en çok kullanılan alım satım grafikleri, fiyat hareketleri, mum grafik formasyonları, destek ve direnç seviyeleri vesaire vesaire. Zaten şurada gördüğünüz kısımlarda Binance bize bunları vermiş. Direkt analizlerini, RSI trendi vesaire vesaire. Bunlardan ileriki videolarda detaylı kullanımlarından bahsedeceğim inşallah arkadaşlar. Vakit bulabilirsem.
Sonra dalgalı alım satım yapanlar genellikle orta ve uzun vadeli grafikleri inceliyorlar. Zaten buradan değiştirdikçe buradaki analizler de değişiyor otomatik olarak. Mesela bir günlüğü aldığımda bir günlüğe göre analiz yapıyor. 5 dakikayı aldığımda 5 dakikaya göre analiz yapmaya başlıyor. Çünkü güçlü bir yükseliş ya da düşüş trendi daha geniş zamanda ya daha uzun vadede daha rahat belirlenebiliyor. Tabii bir trendin giriş çıkış fiyatlarını bulmak için 1 saat, 4 saat, 12 saat gibi gün içi grafikleri incelemek daha mantıklı. Burada daha net kesin sonuçlar elde edebiliriz. Burada bulunması gereken noktalar aşağı ya da yukarı yönde kırılma noktaları. Mesela şuraya baktığımda mesela bir günlüğe bakıyorum. Burada 15.000 mesela bakın kaça kadar düşmüş? 14.350'ye kadar düşmüş. Buradan geri çıkmış. Ama bir sonraki günde de buradan yukarı doğru şey almış. Yani aşağıdan destek bulmuş, yukarı doğru çıkmış. Bu şekilde analiz ederek destek direnç noktalarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ya da Google'a TradeView şöyle TradeView BTC şu şekilde yazarak buradan da tüyo alabilirsiniz. Burada bedava kullanım site var. Şöyle geldiğinizde sağ kaydırıp teknikler bölümüne geldiğinizde burada size indikatörlerin otomatik olarak hesaplanmış şeyini gösteriyor. Buraya da bakabilirsiniz. Hareketli ortamalar vesaire, pivotlar, formasyonlar. Burada da birçok şey var. Zaten burada bedava paylaşılmış genel şeyler de var. İnsanların paylaştığı fikirler vesaire vesaire de var. Orayı da kullanabilirsiniz isterseniz. En önemli zaman aralığı günlük grafikler. Çünkü kırılma noktaları en rahat burada tespit edilebiliyor demiştim. Şimdi sizlere günlük alım satım ve dalgalı alım satım arasındaki farklardan bahsedeceğim. Günlük alım satım ve dalgalı alım satım arasındaki fark şunlar arkadaşlar. Günlük alım satım yapanlar kısa vadeli fiyat hareketlerini hedeflerken dalgalı alım satım yapanlar daha büyük hareketleri hedefler. Bununla doğru orantılı olarak da daha güzel kazançlar sağlayabilirler. Günlük alım satım yapanlar sürekli uyurken bile aktif olmaları gerekiyor. Tetikte olmaları gerekiyor. Sürekli fırsat kovalamaları lazım. Ama dalgalı alım satım yapanlar uzun vadeli fiyat analizi yaptıkları için bu kadar takip etmelerine gerek olmuyor piyasaları. Günlük alım satım yapanlar büyük oranda teknik analizler kullanıyor. Dalgalı alım satım yapanlar teknik analizlerin yanında temel analiz de kullanabilir. Ama uzun vadeli yatırımcılar büyük oranda temel analiz kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bu teknik analiz, temel analiz nedir? Ondan sonra risk yönetimi nedir? Bunlardan ilerleyen videolarda bahsedeceğim inşallah. Hangi alım satım yöntemi sizin için daha uygunsa bunu kendiniz belirlemelisiniz. Ve asla başkasını taklit ederek işlem açmamalısınız arkadaşlar. Şu anda 15.600 oldu. İnşallah 16.000 doların üstüne çıkar diye umuyoruz. Yeni bir kullanıcıysanız dalgalı alım satım yapmak sizin için daha uygun olur. Çünkü şimdi yeni bir kullanıcıysanız günlük alım satıma yani anlık alım satıma başlarsanız büyük oranda bir kayıp yaşayabilirsiniz. Hem konuya hakim olmadığınız için. Bundan dolayı da bir üzüntü, bu işten uzaklaşma gibi şeyler ortaya çıkabilir. Ben ilk başladığımda da günlük yapmadım. Direkt böyle dalgalı başlamıştım. Tabii bunun bu anlama geldiğini bilmiyordum. Şimdi araştırdım. Ben bu yönde bir eğilim, alım satım yapıyormuşum. Tabii bunun bilincinde olmak daha güzel bir şey. Daha bilinçli bir şekilde hareket etmek daha iyi. Hem bu şekilde bilincinde olduğum için artık nasıl desem risk yönetimimi daha iyi bir şekilde ayarlayabiliyorum. Eğer siz de yeni bir kullanıcıysanız günlük yerine dalgalı alım satımı kullanabilirsiniz. Zaten bu aralar aşırı dalgalı biliyorsunuz. En kötü 15.000 ile 15.600 arasında şu anda gidip geliyor. Tabii bunu kendiniz belirlemesiniz. Kesinlikle başkasını taklit etmemelisiniz arkadaşlar. Dediğim gibi risk yönetimi çok önemli. Risk yönetimi konusuna da ilerleyen videolarda değineceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu yararlı bulduysanız beğenip altına görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Komisyon indirim fırsatlarından yararlanmak için açıklama kısmında bulunan linklerden kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki videomda inşallah temel analiz ve teknik analize değineceğim. Bir sıkıntı olmazsa. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.